Selamünaleyküm. Bugün fırında but yapacağız. Yalnız butu çok farklı bir stilde yapacağız arkadaşlar. Stil soslama olarak farklı. Genelde portakallı ördek vesaire çokça duyarız. Bunu portakal, limon vesaire böyle sosları enjekte ederek fırında pişireceğiz. Üstüne de çok güzel bir şekilde sosunu sürüp kıpkırmızı olmasını sağlayacağız. Evvela şu istenmeyen yerlerden kurtulalım. Bunlar burada böyle dursun istifli. Biz hemen bir tane limon sıkacı alıyoruz. Şöyle küçük bir tane. Sonra limonumuzu alıyoruz. Başlıyoruz sıkmaya. Portakal koyuyoruz. Şimdi bunların ikisi de asitli. Bunu farklı meyve suyu aromalarından da yapabilirsiniz. Mesela elmayı kullanabilirsiniz. Kiviyi kullanabilirsiniz. Kivinin tadı biraz daha ekşimsi olduğu için şimdi ben portakal koydum limonun içine. Portakal tatlı, limon ekşi birbirine dengeleyecek. Ne çok tatlı olacak ne de çok ekşi olacak. Ama piştiği zaman o aromayı, o lezzeti kendisi verecek. Bunu şöyle bir kaseye koyalım. Çünkü daha içine işlem yapacağız. Fazlalığı kenara. İçine biraz zeytinyağı. Yoksa normal sıvı yağ da karıştırabilirsiniz. Hiç mi hiç fark etmez. Sonra şırıngamızı alıyoruz. İçine toz biber falan da koyabilirsiniz. Şırıngadan geçiyor nihayetinde. Biraz şöyle. Kırmızı toz biber koyalım. Bir tatlı kaşığıyla da karıştıralım. Tabi bu arada içine biraz da tuz atalım. Güzel bir mix. Hafiften bir tadına bakalım. Biraz ekşi, biraz tatlı. Gayet hoş. Şimdi çekiyoruz. Ve öyle çok fazla değil. Normal bastırıyoruz. Birazcık şişsin yeterli. Evet. Biraz da bu kısmına. Ve kapatıyoruz. Etin içine doğru yaparsanız lezzeti ete geçmiş olur. Evet, sos tabağımızı alıyoruz. Ve gelmeyen, yapamadığımız yerlerine biraz daha basıyoruz. Dedik. İğneyi alalım. İğne lazım. Evet. Bitti. Şimdi arkadaşlar 200 derecede daha önceden ısıttığımız fırına şu şekilde bir tel yardımıyla şöyle koyacağız butları. Şöyle bu şekilde yerleştireceğiz. Yalnız fırının altına bir tane de tepsi koyun. Şimdi onu da göstereceğim zaten. İçinde de birazcık su olsun. Bunun yağları damladığında o suyun içine girecek ve suda yanma olayı olmayacağı için duman çıkmayacak. Evet, şimdi fırının olayına geçelim. Hemen atalım, bunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi fırının altına tepsiyi koydum. Şu an 200 derecede yanıyor. Tabii ki tepsi içinde olduğu için kızdı. Yaklaşık 2-3 su bardağı, yani tepside kuru yer kalmayana kadarcık doldurun. O arada bir bitecek. Bu sürekli kuruyacak o sıcaklıktan dolayı. Onu tazeleyeceksiniz o suyu. Ve butları da bu şekil yerleştirin. Evet. Biraz daha öne çekebiliriz ki gözüksün. Evet arkadaşlar. Derece şu anda bakın 220'de. Dakikayı da görüyorsunuz, 9.06 gözüküyor. Şimdi geldik butlarımızın sosunu yapmaya.
Şöyle bir yemek tatlı kaşığı domates salçası. Burada domates rendesi. Normalde sadece domates rendesi koyacağım ama hazır. Sadece bu salçayı, rendeyi kıvamını artırsın diye koyuyorum. Çünkü but pişti. Yağıyla atmasın diye koyuyorum. Şöyle birazcık kıvamlansın. Asıl mevzu bu sosta tabii ki. Şimdi içine baharatlarımızı koyabiliriz. Normal kekik, biraz kaya tuzu, hafif bir kırmızı toz biber, tatlı, acı fark etmez, size kalmış. Azıcık da kimyon koyasım geldi. Birazcık tat verir. Ve güzelce karıştırıyoruz. 200 derecede tam 40 dakika oldu. 40 dakikanın sonunda tabağa koyacağım. Çünkü ızgara telinin üstünde o şekilde alamam. Hemen alayım getireyim. Telimizden aldığımız tavuklar bakın. Altı da gayet güzel oldu. Çünkü telde ya. Her tarafından ısıyı güzelce aldı. Görebiliyorsunuz. Bunlar normalde pişti. Ama şimdi buna son dokunuşunu yapacağız. Şöyle yapalım. Evet. Evet, olayımız bitti. Şimdi fırına tekrardan koyacağız. Bir 10 dakikada bunların üstündeki böyle nar gibi olana kadar pişmeye devam etsin. Ondan sonra görüşeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi bir tadına bakalım. Şuradan bir iki tanesini alalım üstten. Hiçbir şeye gerek yok. Yanıyor. Olay bitmiştir. Bu kemik böyle rahatça çıkıyor ve içi de bu şekil olduysa yanıyorum. Bu iş bitmiştir. Yani sadece şu anda bir tadısına bakacağım, o kadar. O da o kadar emek verdik ondan dolayı. Şu derisinin özellikle tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yanıyor. Ateşten yeni çıkmış. Arkadaşlar, içinin şimdi tadına bakacağım. Limon, portakal nasıl bir etki vermiş? Yani cidden ilk defa deniyorum ve açık söyleyeceğim ne olduğunu. Bakın burada limon ve portakalın şeyi var. Aromasının geldiği yer. Size şöyle söyleyeyim. Bir portakal tadı geliyor. Ama var ya, tavuğu tavuk gibi yemiyorsunuz. Yani çok farklı bir şey olmuş. Ve hiç de kötü olmamış. 10 numara olmuş. Benim acayip hoşuma gitti vallahi. Ama şu üstündeki sos var ya, muhteşem. Evet arkadaşlar, şaheseri gördünüz. Nasıl yapıldığını öğrendiniz. Bu benim ilk denememdi ve samimi bir şekilde söylüyorum. Çok güzel oldu. Benim hoşuma gitti. Şu sosu var ya, muhteşem. Tek kelimeyle harika. Totalde üstündeki sosuyla birlikte 50 dakika 200 derecede pişti. Ve sonuç bu. Telin üstüne koydum. Altına da su koydum. Zaten yapılışını da gösterdim. Eğer videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen bir beğenme butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu video yüklenmeden önce Instagram'da fotoğrafını paylaşacağım. Eğer kısaltabilirsem, ki sanmıyorum ama deneyeceğim. Kısaltabilirsem 1 dakikalık versiyonunu da YouTube'dan önce koyacağım.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.